Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de hücrelerde emoji kullanımını anlatacağım. Excel'de emojiler kullanarak tablolarımızda veri görselleştirmeyi sağlayabiliriz. Şimdi hemen örneğimizden başlayalım. Tablomuzda satış adedi ve durum şeklinde iki tane sütunumuz var. Şöyle yeni bir sayfa açalım, hemen oradan başlayalım. Şu sütun başlıklarını diğer sayfaya kopyaladım. Şuradan da biraz büyüteyim. Evet. Şimdi buradaki sayıların aynısını alalım. Buradaki amacım emoji kullanarak tabloya biraz görsellik olarak zenginlik katmak. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Burada damga işlevi var. Damga işlevi ne işe yarıyor? Kod numarası ile belirtilen karakteri veriyor. Kod numarasından kasıt da şu. Excel'de ekle sekmesinde simgeler diye bir bölüm var. Burada çeşitli simgeler var Excel'de kullanılabilecek. Burada mesela bizim kullanmak istediğimiz emoji bir gülen emoji, bir de somurtan emoji olacak. Mesela bunun üstüne geldiğiniz zaman şurada bakın Unicode adı çıkıyor. Wingdings yazı tipi. Şuradaki yazı tipleridir onlar. Onu göstereceğim birazdan. Ve karakter kodu da 74'müş. Bu somurtan emojinin de yine Wingdings yazı tipi. Karakter kodu da 76'ymış. Onları şuradan zaten yazmıştık. Yani damga işlevi buna yarıyor. Yani ilgili Unicode'daki karakter sayısını o görsele döndürülmesini sağlıyor. Şimdi yazı tipini de şuradan seçebiliyoruz biliyorsunuz. Wingdings yazı tipini da kullanacağız. Şöyle göstereyim. Evet, şurada. Şimdi E2 hücresine formülümüzü girelim. Eşittir damga. Şunları bir daha bakalım oradan. Evet. Gülen emoji 74, somurtan emoji 76 Unicode koda sahip. Damga dedik, aç parantez 74 dedik. Evet, şimdi bakın bu harf döndürdü. Hemen kopyalayalım. Bunu da 76 yapalım. Bu da L, bakın L olarak döndürdü. Şimdi yazı tipleri farklı olduğu için burada kalibre yazı tipinde bu. Hemen ne yapıyoruz? İkisini seçip girişten buradan Wingdings yazı tipini seçiyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi emojilerimiz hücreye geldi. Şurayı tekrar göstereyim. Ekle, simgeler. Simge kısmına tıkladığımız zaman mesela böyle bir emoji de eklenebilirdi. Mesela bunun da yine aynı yazı tipinde karakter kodu 89. Mesela bunu da şöyle göstermiş olayım. Eşittir damga diyelim. Aç parantez 89 yazalım. Yine yazı tipi Wingdings olacak. Bakın gördüğünüz gibi yazı tipini değiştirince o emoji de gelmiş oldu. Bunu silelim şimdi. Şimdi bizim burada amacımız satış adedi 50'den fazla olanları gülen emoji, 50'den az olanları da somurtan emoji yapmak. Eşittir eğer diyelim. Aç parantez. A2 büyüktür 50 ise E2 F4'te sabitliyoruz. Aşağı çekince değişmesin diye. Değilse E3 F4'te sabitliyoruz. Enter'a bastık. Tabi yazı tipi yine kalibre olarak kaldığı için bunu gidip buradan
Yine Wingdings yazı tipi olarak değiştiriyoruz. Şunu da biraz büyütelim. Evet. Şimdi gidip de bu hücreyi buradan aşağı doğru çektiğim zaman 50'den büyük olanlar gülen emoji, 50'den küçük olanlar somurtan emoji şeklinde geldi. Şimdi buna bir de koşullu biçimlendirme koyalım. Yani nasıl olacak? Şöyle yapalım. Seçelim. Giriş. Koşullu biçimlendirme. Hücre vurgulama kurallarından eşittir diyelim. Şöyle göstereyim. Mesela şurada somurtan emoji içindeki formüle geldiğimiz zaman böyle seçelim. F9 diyelim. Bakın L'yi döndürüyor bize. Yani somurtan emoji aslında kalibre olarak yani harf olarak L'yi veriyor bize. Bir tane de gülen emoji bulalım. Onu da şöyle F9'da seçelim. Orada da J harfi aslında yazı tipi farklı. Onu da şöyle yanına yazalım. Evet. Şimdi bunu seçtiğimiz zaman tüm B sütununu giriş koşullu biçimlendirme hücre vurgulama kurallarından eşittir dedim. Eşittir J ise diyelim. Bakın zaten otomatik geldi ama ben onu kırmızı değil de koyu yeşil yapmak istiyorum. Tamam dedim. Aynı şekilde somurtan emojileri de kırmızı olarak yapalım. Hücre vurgulama kuralları eşittir. B sütunundaki değerler eğer L'ye eşitse onu da koyu kırmızı yap dedik buradan. Varsayılan olarak zaten böyle gelir. Buna da tamam diyelim. Evet, tablomuz bu şekilde görsellik kazanmış oldu. Mesela şunu 49 yapalım. Bakın gördüğünüz gibi hemen kırmızı somurtan emojiye döndü. Ya da şunu 78 yapalım. Hemen gülen emojiye döndü. Yeşil hücre şeklinde. Yani bu şekilde görsellik katabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım şöyle kısaca. Bunu da göstereyim. Bu arada Excel'de emoji penceresini açmak için onu da söylemiş olayım. Windows artı nokta tuşlarına basarsanız emoji penceresi açılıyor. Burada da şunu yaptım. Şimdi bunu başka bir sayfada yeniden göstermeyeyim. Video fazla uzamasın. Burada da yinele formülü kullandım. Yinele formülü ne işe yarıyor? Herhangi bir hücredeki metni belirtilen sayıda yineliyor. Burada ne yaptım? Mesela ev sayısı dedim. Ev emojisi var. Burada Windows ve noktaya bastım. İşte buradan aramanız gerekiyor tabii ev emojisini. Buradan buluyorsunuz. İşte onu buraya getiriyorsunuz. Ev emojisini. Burada da formülüm var. Yinele formülüm. Ne diyorum burada? Yinele formülünde. Neyi yineleyeyim diyor bana. Ve kaç kere yineleyeyim diyor. D2. Önce emojiyi seçiyor. Yani biz burada metin olarak görüyoruz ama orada bizim emojiyi seçmemiz gerekiyor. Seçiyoruz. Daha sonra da kaç kere yineleyeyim diyor. Ona da 10 kere diyoruz. Böylece bakın. Mesela burayı 20 yapalım. Şöyle genişleteyim. Burayı mesela 8 yapayım. Burayı 3 yapayım. Yani bu da bu şekilde verilere görsellik kazandırıyor. Tablolarınızda kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir görüntü oluyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşça kalın.